O gece 20 yıldır her sabah özenle topladığım o kusursuz topuzumu çözmedim. Saçlarımı aynanın karşısında tek bir makas darbesiyle kestim. Yere düşen her tel, başkalarının hayatını temize çekmekten yorulmuş bir kadının sessiz çığlığıydı. Yıllarım adliye koridorlarının o ağır, rutubetli kokusuyla geçti. Bir mahkeme katibi olarak kürsünün hemen altında adaletin o soğuk nefesini en yakından hisseden biriydim. Binlerce davanın, yüzlerce kavganın ve bitmek bilmeyen dramların kelimelerini daktilomun tuşlarında erittim. Başkalarının hayatındaki düğümleri çözerken kendi hayatımın ne kadar sıkı, kör düğümlere bağlandığını fark edemeyecek kadar meşguldüm. O gece emekliliğime ramak kala arşivin derinliklerinde eski bir dosya buldum. Dosyanın arasındaki sararmış kağıtta kendi gençliğimin, henüz kağıtla kalemle tanışmamış o hevesli kızın hayallerini gördüm. Okuduğum her satır, o ana kadar inşa ettiğim o garantili hayatın duvarlarında derin çatlaklar açtı. Eve döndüğümde omuzlarımdaki ağrı sadece o meşhur kireçlenmenin yükü değildi. Omuzlarımda artık taşımak istemediğim bir hayatın yorgunluğu vardı. Aynaya baktığımda gördüğüm kadın, yıllarca hakimin ağzından çıkan o iki kelimeyi beklemişti. Gereği düşünüldü. Ama o gece anladım ki benim hayatım hakkında hüküm verecek olan o kürsüdeki hakim değildi. O sabah adliyeye her zamankinden farklı bir adımla girdim. Masamın üzerine bir tutanak değil, bir veda bıraktım. Artık hakimin gereği düşünüldü diyerek noktayı koymasını beklemiyorum. Kendi hayatımın hükmünü kendim verdim. O kağıtların arasından sıyrılıp sadece kendim olabileceğim o mesafeye doğru ilk adımı attım.